Merhabalar, Gorgeous Örgü kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda birlikte bir kazak örüyoruz. Kazağımızın ipleri Sarma İp grubundan, Bil Hayal Hobi'den temin etmiş olduğum ipler. Karışımları moher, sim, tavşan ve viskon. Arasında şu ipin buklet ve şöyle böcekli bir ip de mevcut. Zaten kendilerine sorduğunuzda onlar size ipleri tanıdığı için rahatlıkla yardımcı olacaklardır. İşte daha önce de aslında bu iplerle altıgende çalışmıştık. Viskom, sim, moherleri içinde görebiliyorsunuz. Tabii tavşan olan da var. Ben bunlarla kendime sıcacık şu soğuk günlerde bir kazak örmek istedim. Bu kazağın ölçüsü 36 bedene, yani kendi bedenime uygun çalışıyorum. Ama videonun sonunda beden ya da içinde de diyeyim, beden büyütmek için fikirleri bulacaksınız. Tamamını izlemenizi öneririm. Videonun sonuna geldiğimizde ne kadar ip gittiği hakkında da size bilgi vermiş olacağım. Bu videoda bu ürünü örerken kullanmış olduğum tığ 4 milim. İlk olarak bedenini ve motifleri ayrı ayrı örüyoruz. 2 adet beden parçası örüp birbirine ekleyeceğiz. 8 tane de Gorgeous motifi örüyorum. Şöyle göstereyim hemen size. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örüyorum. 7. sırasında birleşmeye başlıyorum. Benim motiflerim 6 sıra örülmüş haliyle hemen söylemek isterim ki 16 santim. Birleştirme kenarıyla birlikte de şöyle bir 18-19 santime yaklaşacak. Bunu da belirtmek isterim. 8 tane motifin 4 tanesini bir kol, 4 tanesini de diğer kol için kullanacağız. Bu 4 tane motifi nasıl birleştirdiğimi size göstereceğim. Aslında şu ipleri hemen kenara alıp kolu diğerini birleştirdiğim parçayı şöyle gösteriyorum size. İki kenarı açık çünkü bunu beden parçasına oturtacağız. Buradaki yapmış olduğum birleştirmeyi bu 4 motifi birleştirirken göstereceğim. Ben her zaman, daha doğrusu çoğunlukla kullandığım yine tasarımı şahsıma ait olan Gorgeous motifini örüyorum. Sizler de dilerseniz bu motifi, eğer bu motifi örmek istiyorsanız da linkini bu videonun altına bırakacağım ya da herhangi başka bir motifi örebilirsiniz. Beden için ise şöyle önümde görmüş olduğunuz çok basit, örmesi de oldukça keyifli bir teknik uyguladım. Modelin hemen yapımını ufak bir parçada size göstereceğim. Daha anlaşılır, bu böcekli bir ip olduğu için anlaşılması zor olacağından şöyle daha sade bir iple modeli birlikte kuralım istedim. Ve bu model parçasının bitmişi benim kaç santim, onu da size söylemek istiyorum. Hemen şöyle bakınız. Beden parçam 45-44 santim. Yani zaten bana böyle 90 santim civarı yeterli olacaktır. Omuzdan şöyle bakın, şurada bir omuz parçam var. Oradan uzunluğunu ölçüyorum. Uzunluğum ise şöyle 46 santim diyebilirim. Bu ölçü, yani benim vermiş olduğum sayılar bu ölçüde düşüyor. Lütfen sayılardan ziyade hani hangi sayının kaç santime denk geldiğini düşünüp ona göre kendi üzerinize ya da yapacağınız kişiye beden ayarlamasını uygulayın. Şimdi ilk parçamızı şöyle bir bütün halinde örüp bitireceğiz. İkinciyi örerken ise geleceğimiz noktayı ben size söyleyeceğim ama ilk olarak hemen birlikte modeli nasıl kurduğumu görelim. Bademlerle alt kısmını oluşturmaya başlıyorum. Kendi bedenime hazırladığım parçada 26 badem içine bunu uyguladım. Ama şimdi size hemen 6 badem içine göstereceğim. Benim 26 badem içine uyguladığımı tabii ki 26'da bakın 45 santim diye düşünün. Siz kendinizinkini ölçün. Ne kadar büyütmeniz gerektiğine karar verin. 27, 28, 29, 30 gibi istediğiniz kadar badem sayısını arttırabilirsiniz. Şimdi bademi hemen bir zincir çekiyorum ilk olarak.
Bu zinciri çektikten sonra ise sadece başlangıçta 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp ilk örmüş olduğum zincirin içine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum ve önce ilkini, daha sonra 2, daha sonra da üçüncüyü örerken şöyle bir dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanı tamamlamış oluyorum. 1, 2, 3 tığın üstüne ipimi aldım. Bu defa battığım yer 2 bademin arası. İlmeğimi çıkarttım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen araya battım yine. 1, 2, 3 kere de çıktım. 1, 2, 3, 2 badem bacağın arasına geldim. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Ara boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3 kere de çıktığımız trabzanımızı örüyoruz. Kaç oldu sayımız? 5, 2, 3, 6'da tamamlayalım. Yükselirken her zaman bir bacakla yükseleceğim. Bacağın yükselme sayısı sayısına göre, yani sıra 1. 2. 3. 4. derken sıralarda farklılık gösterecek ama artık 5 sırada bir model kendini tekrarladığı için ördükçe eliniz alışacak. Şimdi ilk başta yükselirken 3 zincir çekiyorum. Daha sonra burada boşluğun içine geliyorum. İlk sırada örme şeklim boşluğun içine gelip 3 tane ikili trabzan. Yeniden diğer boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Sonuna kadar aynı şekilde boşlukları dolduralım. Her bir boşluğun içine 3'er tane ikili trabzanımı örerek geldim. Şimdi burada ilk başta biliyorsunuz şöyle bir zincirle başlamıştık. Burada yine bu 3 tanesi hariç şuradaki bakın birleştikleri yerin dibine batıp bir ikili trabzanımı ördüm. Şimdi bundan sonra üste çıkıyorum hemen ve çıkarken yine 1, 2, 3 zincirle yükseliyorum ama bu defa bakın 3 değil 5 zincirle yükseliyorum. Yani badem yapacağım. Birazdan bademleri yapmaya başlayacağız. O sırada 5 zincirle yükseliyorum. Çünkü bu 3'ü benim yükseldiğim zincir, 2 zincir de ara zincirim olacak. Şimdi trabzanların tepesine batıyorum. Bir kere çıktım, tığımda tuttum. Tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Trabzanın tepesine battım. Bir kere çıktım, yine tuttum. 3. trabzanıma batıyorum. Yine bir kere çıkıyorum. Bu defa tığımdaki ilmeklerin hepsini beraber örüyorum. 2 zincir çekip yan taraftaki trabzanların üstüne gelip aynı işlemi tekrarlıyorum. 1, 2, 3. Hepsini bir örüyorum. Hepsini bir ördükten sonra arada 2 zincirim var. Bu sırada hep ara zincir sayım 2. Son üçlü grubun üstüne de aynı şekilde bademimi örüyorum ve 2 zincir çekip tığımın üstüne ipimi alıyorum. Burada altta örmüş olduğum
zincirin tepesine batıp bir ikili trabzanımı örüyorum. Ve diğer bir üst sıraya çıktığımızda 1, 2, 3, 4 zincir çekip döndürdüm. 2 zincirle oluşan boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. 2 zincirle oluşan boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Araya bir sık iğne mantığıyla da bu sırayı tamamlıyoruz. Burada son kısma geldiğimde yine 4 tane zincirimi çekiyorum ve buradan 1 2'yi sayıp ikincinin içine batıyorum. Pardon, 2'yi sayıp üçüncünün içine batıyorum. 1 2 3. Batamadım tam istediğim noktaya. Tığ bir tık kalın olunca arasından şöyle geçirip bir sık iğne örüyorum. Ve burada yükselirken şimdi 1 2 3 ve 4 zincirle yükseliyorum. Döndürüp 1 2 3'ü sayıyorum. 4 zincir çektiğim yerde 3. zinciri sayıyorum ve içine batıp aynı noktanın içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Arada hiç zincir yok. Buraya yine geldim. 1 2 3'ü saydım. İçine battım. Ve 3 tane ikili trabzanımı aynı noktanın içine örüyorum. Bir, iki, üç. Bu sıranın sonuna kadar tekrarlayalım. Son zincirlerin üstüne geldiğimde de yine aynı noktanın içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonrasında tığımın üstüne ip alıp buradaki dibine geliyorum ve bu dibine 1 2 3 bir dolayıp 3 kere de çıktığım bir bacak örüyorum. Sonrasında 3 zincir artı 2 zincir yani 5 zincir örerek yükseleceğim. Döndürdüm. Badem ördüğüm sıradayım. Her bir trabzanın üstüne batıp bir kere örüp çıkıyorum ve tığımın üstünde biriktiriyorum. Şurada şöyle bir işlem yapacağım, onu da göstereyim. Hepsini bir ördükten sonra yine 2 tane zincir çekeceğim ve bademlerimi örmeye devam edeceğim. Bir, iki. Bir, iki ve 3. Hepsini bir ördüm. 1 2 1 2 3. Sonuna kadar aynı işlemi tekrarladım ve 2 zincirimi çekip tığın üstüne ipimi alıyorum. Burada hemen örmüş olduğum bacağın tepesine geliyorum. Bir ikili normal trabzanımı örüyorum. Şöyle göstereyim nasıl ilerliyoruz. Şimdi hemen burada ne yapıyordum?
4 tane zincirimi çekip zincirli sırayı örmeye başlıyorum. Aralara sık iğne örerek. Modeli bu şekilde kuruyorum. Yani 1 2 zincirlerle tabi 5 sıra, 5 sırayı anlatarak modeli anlaşılabilir hale getirmişimdir diye umut ediyorum. Zaten oldukça kolay. Şöyle göstereyim size, ekran görüntüsüyle bile çok rahatlıkla modeli ilerletebilirsiniz. Ördüğünüz ip eğer benim ördüğüm iple örtüşüyorsa ölçüleri de hemen hemen aynı düşecektir. Şu hallerini bakın. Ben sayarken biraz evvel parçada şunu 1, şunu 2 diye sayacağım. Kaç grup ördüm? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sıra sayısı vermeyeceğim size. 1, 2 diyeceğim grup olarak. Yani modelin tekrarladığı sırayı sayacağım. 11 tane ördükten sonra bakınız, şimdi bitmiş modelde hemen göstereyim size. Buraya kadar benim 11, yani buradan sayıyorum gruplarımı. 1 2 3, yani şu normal trabzanlı ve bademli sırayı bir grup gibi düşünüyorum. Bakın, ortasına batarak sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra ördükten sonra 12. sırada şurada biraz boyun için hemen minik bir alan açıyorum, kesme yapıyorum, omuzları aynen devam ediyorum. Bunu nasıl yapacağım şöyle göstereyim size. 26 taneydi benim trabzan sıram. Şu kısmı 28 santim olarak açık bırakmayı düşündüm, boyun kısmını 28 santim ve 1 2 3 4 5 tane grubu bu taraftan, 1 2 3 4 5 tane grubu da diğer taraftan ayırdıktan sonra kesmeyi yapıyorum. Şimdi nasıl yaptığımı birlikte göreceğiz ama ilk başta ne yapalım, hemen örümü devam et. İlk parçayı örüp o şekilde tamamlayabilirsiniz. İkinci parçayı örerken ise diğer parçayla da bir taraftan birleşiyor olacağız. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi ben burada 11 sıra grubu ördüm. En son zincir sırasını da tamamladım. Şimdi üstüne modeli kuracağım yerdeyim. Yani ne yapacağım? 5 tane bademimi örüyorum. 5 bademimi ördükten sonra kesme yapmaya başlayacağım. Şimdi burada aynen 4 zinciri çekip bırakmıştım. Modelde gösterdiğim gibi yükselmeye başlıyorum. Ne yapıyordum? 4 zincirle yükseliyorum burada. 1 2 3 4 döndüm. Üçüncünün içine batıyorum ve 1 2 3 tane trabzanımı örüyorum. Tekrardan buraya geliyorum. Yine üçüncünün içine batıyorum. 1 2 3 5 kere bu işlemi yapacağım. 5 taneyi ördüm. Şimdi 5 taneyi ördükten sonra ise burada son 5 tane kalana kadar, yani 1 2 3 4 5'i ayırıyorum. Tam olarak şuraya kadar yapacağım işlem göstereceğim gibi olacak. Artık trabzan değil, sık iğne kullanıyorum. Yine üçüncüye batıyorum. 1 aynı boşluğun içine sık iğnelerimi örüyorum. 2 ve 3. Tekrardan buraya da geldiğimde üçüncüye batıyorum. 1 2 3. Son 5 zincire kadar bu şekilde zincirlerimizi dolduralım.
Son 5 tane kalana kadar devam ettim. Şimdi son 5 tanenin üstüne normal ikili trabzanlarla üçlü grubumu örüyorum. Sonuna kadar da öyle yapacağım. Beş taneyi ördükten sonra tığın üstüne ipimi aldım. Şimdi burada tekrardan dibine geliyorum. 3 kere de çıktığım bir trabzanımı örüyorum. Daha sonra 5 zincirle yükselmeden evvel burada 3 zincir çekiyorum. Artık bir üst sıraya çıktığımda diğer parçayla örüyor olacağım. Bu benim ilk parçam olmuş olsaydı şurada olduğu gibi hemen bademli kısmı da örüp ve bir üst sıraya da birazdan yapacağım işlemi göstereceğim. Bir üst sırada da aynı işlemi yapıp tamamlayacaktım. Ama şimdi bu parçayı bunu örerken son sırasını örerken bununla da birleşiyor olacağım. Hemen şimdi bunu önüme alayım. Şöyle önüme aldım. Ve 3 zincirimi çekip döndürüyorum. 3 zinciri çekip döndürdükten sonra burada çekilmiş 3 zincir var. Tığdan çıkıyorum. O 3 zincirin tepesine şöyle batacağım. Bakın burada arada 2 zincir var. Unutmayın onu. 3 zincirin üçüncünün tepesine batıyorum. Ve hemen bu ilmeğimi içinden geçiriyorum. Daha sonra 2 zincirim vardı biliyorsunuz. 2 zincirimi aradakini çekip buradaki bademin tepesine geleceğim ve üçlü grubun tepesine gelip bademimi örmeye başlayacağım. Bir kere de çıktım. Şimdi buna geldim. Yine ikinci, buna geldim. Üçüncü ve hepsini bir toplayıp aradaki 2 zinciri çekmeden evvel, daha doğrusu çekerken şöyle yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tam karşısındaki denk gelen boşluğa batıp ilmeğimi içinden geçirdikten sonra bir zincir daha çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım ve burada diğer trabzanlarla bademli grubumu örüyorum. 1 tığda tuttum. 2 yine tığda tuttum. 3 tığda tuttum. Hepsini bir ördüm. Bir zincir çektim ve buradaki karşısındaki tam denk gelen boşluğun içinden zincirimi çıkartıp bir de zincir çektikten sonra sırada diğer trabzanların üstüne öreceğim bademde. Topladım hepsini bir zincir çektim, çıktım. Tekrardan bir zincir çekip geldim. Yine diğer bademdeyim. 1 2 3 hepsini bir topladım. Bir zincir battım. Tekrardan bir zincir. Bu benim 4 tane ördüm. Sonuncu 5. bademim. 2 3 hepsini bir topladıktan sonra yeniden bir zincir. Burada son bir boşluğum var. Onu bulup batıyorum. Bir de zincir çekip artık buraya geldiğimde bu 5 bademli olan grupla omzu birleştirdim. Bu kısımda ise ta ki şurada yeniden 5'li gruba geçene kadar altta örmüş olduğum sık iğnelerin tepesine batacağım ama şu şekilde batacağım. Şimdi her bir grubu buluyorum. Bakın bu ipte biraz zor görünüyor olabilir, biliyorum ama burada 3 tane sık iğne örmüştüm. O sık iğnenin tepesine geldim ilkine. Bir kere battım, çıktım. Sonra diğerine geldim. Yine bir kere battım, çıktım ve hemen üçüncüye geldim. Bir kere battım, çıktım ve 2 zincirimi çektim. Hemen yandaki 3 sık iğnenin tepesine aynı işlemi yapıyorum. 3 kere çıkıp hepsini bir topluyorum. Daha sonra 2
zincirimi çekiyorum. Sıradakine geliyorum. Bakın. 1, 2 ve 3. Hepsini topla. 1, 2. Beşli grupların olduğu yere gelene kadar aynı bu şekilde toplayarak sık iğnelerimizle devam edelim. Aradaki 2 zinciri unutmayın lütfen. 1, 2 ve 3. Şöyle göstereyim. Son sık iğneli kısmın geçişinde birlikte yapalım istedim. Buradan 2 zincirle geldim. 1, 2 ve 3'ü topladım. Burada artık 2 zincir değil, bir zincir çekiyorum. Çünkü artık arka tarafla birleşmeye başlayacağım. Batacağım noktada burada sık iğneden, bakın sık iğne topladığım yerden beşli gruba geçtiğim yer, onun içine batıp ilmeğimi oradan geçiriyorum. Bir zincir çektim. Hemen tığın üstüne ipimi aldım. Normal ikili trabzanların üstünde ikili trabzanlarla bademimi örüyorum. 3 oldu. Hepsini bir topladım. Bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Karşısındaki denk gelen yerden bir de zincir çekip tekrar dönüyorum. Sonuna kadar aynen devam edelim. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Son batacağım boşluk, hemen içine batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bakın burada yine bir ikili trabzan örerek tamamlıyorum ve bunu da tığdan çıkartıyorum ve ilk örmüş olduğum, arkada da bir trabzanım vardı, onun içine batıp ilmeğimi içinden geçireceğim. Daha sonra güzelce kilitledikten sonra ipimi kesiyorum. İki parçayı böylelikle hem omuz payını, şöyle minik bir omuz payını, hem de yaka oyuntusunu oluşturarak tamamlamış olduk. Şöyle bir yaka oyuntum var. Siz daha geniş ya da daha dar bırakabilirsiniz. Üstüne boğazı kazak örmek için üstüne devam edip aynen bu alana modeli uygulayarak devam edip gayet güzel boğazısını da örebilirsiniz aslında. Onu da söylemiş olayım. Şimdi sırada kol motiflerini yerine yerleştirmemiz olacak. Bunun için de ne yapacağım? Birleştirmeyi ben size göstereceğim ama şurada hemen şu parçayı şöyle önüme alacağım. Kol evine şunu da bakın tam olarak orta kısmını buraya yerleştirdikten sonra nereden itibaren birleşmeye başlayacağım zaten kendisini gösteriyor olacak. Şöyle yukarı çıkalım. Kol evine de bu şekilde bunu yerleştireceğim. Birleştirdikten sonra da hemen iki kenarın, yani şöylece de iki kenarı, şu kenar ve şu kenarı da birbiriyle birleştirip kol formunu vermiş olacağım. Kolu nasıl yerleştireceğimiz aklınızda bir fikir olarak şimdi bulunsun. Ben kol birleştirmesini yapayım. Göstereyim hemen size bu 4 tane motifi nasıl birleştireceğimizi. Hemen önüme alıyorum. Tabii ki zaten nasıl birleştireceğimiz formu aşağı yukarı tahmin etmişsinizdir sizler de. Dördünü böyle yan yana koyacağım ve birbirine tutturmaya başlayacağım. Zemin rengimizle. Şöyle 4 motifimi hemen yukarıya doğru alıp ilkinden başlıyorum. 2 tane kenarını yine üçlü trabzanlar ile öreceğim. İlk olarak şöyle köşeden başlayalım. İçine 3 tane ikili trabzanı örelim. Köşenin içine bir tane üçlü grubumu ördükten sonra hemen yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı da onun içine örüyorum. Arada hiç zincirim yok. İki kenarımı bu şekilde öreceğim. Daha sonra iki kenarı ördükten sonra ikinci motifi alıp birleştirmeye başlayacağım.
Köşeye geldiğimde ise köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 tane zincir çekip aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Bu kenarın sonuna kadar da örmeye devam edelim. İki kenarımı ördükten sonra şimdi sıradaki motifi alıyorum. Sıradaki motif, burada tabii köşeye bir üçlümü örüp zincirimi de çektim. Her iki motifin ön yüzü bana bakarken yeni motifin köşesinin içine bir üçlü grubumu örüyorum. Bu üçlü grubu ördükten sonra şimdi ön yüzleri bize bakarken arkasını çeviriyorum ve tığdan çıkıp karşısındaki denk gelen boşluğun içinden tığımı batırıyorum. İçinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekip yine tığın üstüne ipimi aldım. Üçlü grupların ortasına batıp 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıktım. Karşısına denk gelen boşluktan hemen ilmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Çıktım hemen tığdan. Karşısındaki boşluktan battım. Bu iki kenarı bu şekilde karşılıklı birleştireceğim. Kenarın sonuna kadar. Kenarın sonuna kadar ilerledim. Köşenin içine de 3 tane ikili trabzanı ördükten sonra bir zincir çekip çıkıyorum. Bu karşıdaki köşe boşluğuna batıp ilmeğimi içinden geçirdikten sonra bir zincir daha çekiyorum ve buradaki köşenin içine üçlü grubumun diğerini örüyorum. Ve hemen boşlukların içine 3'er tane ikili trabzanlarımı örüyorum. Şimdi size göstermek istediğim şu. Bakınız, şu kenarı ve burayı böyle dönüp üstten gelip böylece öreceğim. Burayı da aynı şekilde döneceğim. Şuraya kadar ilerleyelim. Şuradaki geçişi göstereyim. Sonra üstüne de diğer iki motifi ekleyelim. Sözünü ettiğim geçiş yerine kadar ilerledim. Şimdi oraya geldiğimde nasıl geçiyorum hemen göstermek isterim. Buradaki köşenin içine diğer üçlü grubumu örüyorum. İkili trabzanlar ile. Daha sonra bir zincir çekip bu ikisinin arasındaki boşluğa batıyorum. İlmeği çıkartıp tığımdaki ilmeğin de içinden geçirdikten sonra bir zincir daha çekiyorum. Aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzanımı ördükten sonra kenarın sonuna kadar aynı mantıkla ilerleyip sıradaki motifi ekleyeceğim. Kenarın sonuna kadar ördüm. Bir de zincirimi çektikten sonra sıradaki motifimi alıyorum ve hemen köşesine her iki motifin ön yüzü bana bakarken 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yine arkasını çevirip göstermiş olduğum yöntemle birleştirmeye devam ediyorum. Şuraya kadar aynı şekilde birleştirelim. Buraya kadar ilerledim. Şimdi buraya geldiğimde burada köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüp bir zincirimi çektim. Bu iki motifin tam olarak birleştiği yerin ortasına batıyorum ve ilmeğimi onun içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip buradaki köşenin içine ve diğer boşluklara 3 tane ikili trabzanı örerek kenarın sonuna kadar ilerleyeceğim. Kenarın sonuna geldiğimde artık son motifimi de eklemeye başlayacağım. Burada bir zincir çektikten sonra yeni motifimi yine bana bakarken alıyorum. Köşesine hemen 3 tane ikili trabzanımı ördükten sonra arkasına
döndürüp ilk denk gelen boşluktan geçirip bir zincir çekiyorum. Yani aynı göstermiş olduğum teknik ile bu kenarı da birleştirmeye devam edelim. Ta ki 4 tane motifin şurada kesişeceği noktaya kadar, orayı da birlikte geçelim. 4 motifin birleştiği noktaya geldiğimizde ise şöyle hemen göstereceğim. Bu köşeye 3 tane ikili trabzanı örüp bir zincir çektim. Bu üçünün kesiştiği noktanın tam ortasına batıyorum ve ilmeğimi oranın içinden geçirdikten sonra bir zincir çekip, bu defa artık bu kenar birleşmişti. Üst iki kenarı birleştireceğim. Sonra buraya kadar dönüp kol evine yerleşmeye hazır hale geleceğiz. Kol parçamız yerine yerleşmeye hazır. Şimdi ben hemen kazağımızın bedenini alıyorum önüme. Biraz evvel size göstermiştim nasıl bir birleştirme yapacağımı. Şöyle hemen düzeltip alıyorum. Kol evini buradan oluşturacağım, karşılıklı yerleştireceğim motifleri. Bir tarafını yapayım, üstünde göstererek diğer tarafı da birlikte örelim. Ben motifli kol parçamın birisini yerine yerleştirdim. Şimdi size bu parçayı yerine yerleştirip yan tarafı da nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Ben şöyle hemen önüme diğer kol evini oluşturacağım yeri böyle şekilde önüme açıyorum ve birleştirmiş olduğum kol motiflerini bakınız. Şimdi şu açık olan kısmından değil de zemin renginin geçmiş olduğu kısımdan hemen getirip koyuyorum. Şu ortayı, şurası tam birleştikleri yeri, bu omuzda birleşen yere tam olarak ekliyorum. Bakın, orayı birbirine sabitliyorum. Daha sonra bunu burada denk geldiği noktayla burada denk geldiği noktaya işaretler koyuyorum. Buradaki indiğim sayı, ki ben de bakın 1, 2, 3, 4, 5'in dibi burada da aynı olmak zorunda. 1, 2, 3, 4 ve 5'in dibi. Aynı şekilde karşı taraftaki kol evini de bu şekilde oluşturuyorum. Aynı yerlere, yani bunun bitimine takıyorum. Bunun da bitimine diğer uçtaki takıyorum yer belirleyicilerimi. Daha sonra motifimi açık olan kısmını, yani birleştireceğim kısmı önüme alıyorum. Ve hemen ilk işaretlediğim yerden onu şöyle önüme doğru yaklaştırayım. Şöyle de yaklaştırayım. Burada ilk işaretlemiş olduğum yerden burada çıkardığım ilmeğimi geçireceğim. Şöyle göstereyim size. İlmeğim bu. Şunu bir daha baştan bir toparlayayım. İlmeğimi çıkarttım ve burada ilmek belirleyiciyi taktığım noktaya batıyorum ve hemen ilmeğimi içinden geçireceğim. Bir saniye, şöyleyken tekrar bir ilmek çıkartacağım. İpimiz katlı olduğu için ayrılabiliyor. Geçirdim bakınız şimdi buradan ve şöyle bunu artık çıkartabiliriz. Bir zincir çekiyorum. Buradaki köşenin içine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra tığdan çıkıyorum. Hemen bakın şöyle yatırıp tam karşısındaki denk geldiği noktanın içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Ve bir zincir çekip burada yeniden köşeyi, ama iki üçlü arasındaki boşluğa bir üçlü grubumu örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Bakın tam karşıda, şöyle bakınız, şöyle tutuyorum ve karşısındaki tam denk gelen noktadan batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Ki o şekilde işaretledik. Burası buraya denk gelecek birleştirmede. Hiçbir sapma, yamukluk olmaması gerekiyor. Şimdi buradan tekrardan bir zincir çektim ve buradaki boşluğun içine yeniden 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve çıktım tığdan, karşısındaki tam olarak denk gelen noktadan geçirdim. Şimdi şuraya kadar ilerleyeyim. Aynı size göstermiş olduğum bu mantıkla. Buraya şimdi geldim. Hemen 3 tane bu köşenin içine örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip şu ikisinin
birleştiği yerden ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekten de çıkartıyorum. Ve hemen tığdan çıkıp burada omuzdaki tam omuzun birleştiği noktadan tam omuza denk gelmiş, başına, omuz başına omuzdaki birleştirdiğim yere denk gelmesi gerekiyor. Oradan ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra tığdan çıkıp hemen yine karşısındaki böyle oturttuğumda tam denk gelen boşluktan çıkartıp bir zincir çekiyorum. Bunu da bu ilmek belirleyici ile ayırdığım yere kadar birleştirmeye devam edeceğim. Her seferinde üçlüyü ördükten sonra şöyle yatırıp karşıdaki tam denk gelen noktasının içinden çıkartarak. İlmek belirleyiciyi taktığım yere kadar geldim. Şimdi bakın, köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum ve bir zincir çekip hemen onun bulunduğu noktaya batıyorum ve hemen bulunduğu noktaya ilmeğimi içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip burada şurada zinciri çekip şöyle yükselteyim ilmeğimi. Artık ne yapacağım? Karşılıklı kol parçasını birbirine eklemeye başlayacağım. Bunun için de katlıyorum iki kolu ve şöyle hemen şunu da çıkartayım. Bununla da işimiz bitti. İlmeğimi geçiriyorum. Tığımı ve karşı tarafla bunu da çıkartalım. Birleşerek kolumuzu oluşturmaya, kol formumuzu oluşturmaya başlayacağım. Şöyle bir katlayalım iki parçayı üst üste tam olarak düzgünce ne. Şimdi burada hemen karşı tarafa bir zincir çekiyorum. Karşı tarafta kol altına denk gelen tam bu köşedeki yeri buluyorum. Tığımdan burada çıkacağım ve o köşede bulmuş olduğum kol altına denk gelen, bakın tam olarak şurasıdır. Oraya batıp ilmeğimi içinden çıkartacağım. İlmeğimi içinden çıkarttıktan sonra bir zincir çekeceğim ve hemen burada köşenin içine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum ve karşılıklı kol parçamın motiflerini birleştirerek formumu vermeye başlıyorum. Burada herhangi bir farklı durum yok. Göstermiş olduğum teknikle kol ağzına kadar motiflerimizi birleştirelim. Burada kol kısmına denk gelen şu kısımda nasıl geçiş yaptığımı da göstermek istedim. Şimdi buraya gelince köşeye 3 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekip hemen şuradan batıyorum. İlmeğimi çıkartıp tığdan çıkıyorum ve karşıda iki motifin birleştiği noktanın ortasına batıp bu ilmeğimi içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip hemen bu köşenin içine diğer üçlü grubumu da örüyorum ve karşılıklı birleştirmeye devam edelim. Kol ağzına geldiğimde buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum ve karşıdaki köşenin içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıyorum. İçinden ilmeğimi çıkartıyorum ve burada her iki ilmeği de birlikte örerek ortaya geliyorum. Geldiğim noktada
Hemen 3 tane zincir çekiyorum ve bu bir tane burada bekliyor beni. Dönüşte işlemini yapacağım. Yanına 2 tane daha ikili trabzan öreceğim. Sıradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra yanındaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzan, bu şekilde ilerliyorum. Bu ortadaki geçiş kısmına geldiğimde, şimdi ilk önce bu ilk köşenin içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra her ikisinin birleştiği noktaya batıp bir ikili trabzan örüyorum. Sonrasında buradaki köşeye batıp bir ikili trabzanımı örüyorum ve başladığım noktaya kadar boşlukların içine 3 tane ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Başladığım yere yaklaştığımda ise, şimdi burada bir zincirle biliyorsunuz yükselmiştim. Burada 2 tane diğer trabzanımı öreceğim. Bu bir, bu da ikisi, ortasına batıp öreceğim yer. Bu da 2. Daha sonra bu ilk ördüğümün tepesine gelip batıyorum kaydırarak. Hemen yan tarafa geliyorum şöyle minik bir kaymayla. 3 tane zincirimi çıktım ve yanına 2 tane ikili trabzan örüp 3'e çıkartıyorum yine sayıyı. Çünkü her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan öreceğim. Bir üste de birlikte çıkalım. Sonra ben bunu 5 sıra olarak tamamlayıp bilekteki lastik örümüne geçeceğim. Şöyle göstereyim. Yani bilek kısmını şu şekilde tamamlayacağım. Bir üst sıraya çıkarken hemen sonuncuyu ördüm. Burada ilk ördüğümün tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkartıp ikisini bir örüyorum ve 3 zincir çektikten sonra yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum ve boşlukların içine üçerli gruplarımı örmeye devam ediyorum. Bunu 5 sıra yapıp tamamlayacağım. 5. sırayı tamamladıktan sonra yine bir üst sıraya çıkıyorum. Bu sefer ortada kalmayarak üstüne çıkıyorum. Çünkü artık bulunduğum noktaya da batıp bir tane sık iğne öreceğim. Yanına bir tane, hemen yanına bir tane daha. 3 sık iğne örüp ikisini keseceğim. Yani tığda toplayıp beraber öreceğim. 1 2 3 1 tuttum, 2 tuttum, üçünü bir ördüm. 1 2 3 1 2 hepsini bir. Sonuna kadar bu mantıkla devam edelim. Sonra bir üst sıraya lastik öreceğimiz renge geçelim. Sık iğneli sırayı da tamamladıktan sonra hemen ilmeğimi çıkartıp ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum burada. Şunu şöyle yatırıp ilk noktaya batıyorum. Her bir noktaya toplanan da dahil olmak üzere bir tane ikili trabzan örüp ilk sıramı tamamlayacağım. İlk sıranın sonuna geldim. İlk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum ve burada bakın, şimdi bir zincir çekip yükseliyorum. Şöyle tutup döndürüp tığımın üstüne alıyorum ilmeği. Daha sonra altındaki trabzanı öne alarak örüyorum. Lastik örümüne başlamış oldum böylelikle. İlk trabzanı öne aldım, ikinciyi arkaya alıyorum. İlki öne, daha sonra yani sırasıyla bir ön bir arka olmak üzere başladığım noktaya kadar trabzanlarımı öreceğim. Lastik sıramı da 5 sıra halinde tamamlayacağım. Bir üst sıraya da birlikte çıkalım. İkinci sırayı tamamlarken bir üst sıraya da birlikte çıkalım istedim.
hemen buradaki ilk trabzanımın tepesine kaydırarak geliyorum. Yükselip ilmeği şöyle tığımın üstüne alıyorum ve hemen buradaki trabzanı öne alarak 3. sıramın da lastik örümüne başlıyorum. Sıranın sonuna kadar yine aynı şekilde devam edeceğim. Hatta bundan sonrası istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Bu benim 3. sıram. Ben 5. sırada tamamlayacağım ama şurada ilmek kaydırmışım. 5. sırada tamamlarken 6'ya çıktığımızda minik bir işlemimiz daha var. Onu da nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Lastiğimin yeterli sayıya ulaştığına karar verdikten sonra artık bir üste çıktığımda şöyle bakın. Buraya bir geliyorum, kaydırmayla üstüne geliyorum. Daha sonra ise hemen yanındaki bakın ilmeğin bana bakan iç kısmına, şu kısmına batıyorum ve kaydırarak içinden geçiriyorum. Bakın zaten gözüküyor. Sadece o V'nin bana bakan kısmına batıp içinden kaydırarak geçiriyorum. Başladığım noktaya kadar her bir ilmeğe aynı işlemi uygulayalım. Kolu yerine yerleştirdikten sonra lastiğini de ördük. Şimdi sırada yan tarafını aynı burada olduğu gibi birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de arkadan birleştirme işlemini yapacağım. Yani ters tarafından birleştiriyor olacağım. Şöyle tersini çevirip önüme doğru alıyorum. Şöyle bakın. Tam olarak karşılıklı her bir parça birbirine aynı yerden denk geliyor olmalı aşağıya kadar birleştirirken. En çok buna dikkat edeceğiz ki kayma, yamukluk, potluk olmasın. Ben birleştirmeye geçtiğimde 3 milim yani 1 milim tığ küçülterek 3 milimle birleştirme yapacağım ama elimi hiç sıkmadan yapabiliyorum. Eğer elinizi sıkıyorsanız lütfen aynı tığla, büyük tığla devam edin derim. Şimdi ilk olarak bir ilmek çıkartıyorum ve kol altına gelen tam denk gelen şu kısımdan şu kısım ve şu kısımdan birbirine birleştirmeye başlayacağım. Şöyle ilk olarak buraya batıp bir sık iğne örerek başlıyorum. Sık iğnemi ördükten sonra bir zincir çekiyorum ve karşılıklı dediğim gibi her bir nokta birbirine denk gelecek şekilde önce bunun bütün ilmeklerine değil içte kalanına batıyorum. Sonra da bunun yine iç ilmeğine batıp arasından kaydırarak çıkartıyorum. Hemen tekrardan bakın şuna batıyorum. Burada da buna batıyorum. Aynı noktadan alıyorum karşılıklı. Şurada yalnız zincir çekmeden geldim. Her bu işlemi yaptıktan sonra bir zincir çekeceğim ki birleştirirken bir kasma, bir germe olmasın. Battığım noktalara dikkat ediyorum. Buraya battım. Şimdi karşılıklı bunda da buraya batmam gerekiyor. Kaydırdım ve bir zincir çektim. Şimdi tekrardan kontrol ederek gidiyorum. Yanda buraya battım. Şimdi sırada burada batmak var. Buraya da battım. Kaydırarak çıkardım. Burada pardon şuraya geleceğiz şimdi. Batmam gereken yer bu ve bu. Siz bunu bu şekilde değil, isterseniz dikerek de birleştirebilirsiniz. Belki daha kolay gelebilir size dikerek birleştirmek. Bir zincirimi çektim. Geldim. Başladım. Bitireceğim noktaya kadar yani kazağımın etek ucuna kadar aynı mantıkla karşılıklı arada da çek ederek şurada bir zincir çekmedim. Bu bir zinciri unutmadan devam etmem gerekiyor. Bir de buradan bir de zincirim. Ben etek ucuna kadar aynı mantıkla devam ediyorum.
Aşağı doğru, sona doğru yaklaştım. Aynı mantıkla hep devam ettim birleştirmeye. Karşılıklı aynı noktalardan en alta geldiğimde de buradaki badem ile buradaki bademin içine batıyorum ve aralarından çıkartıp güzelce kilitliyorum. Böylelikle yan tarafımızı da birleştirmiş olduğum hırkamın şöyle düzünü de çevireceğim. Kazağımızın kollarını yerleştirdik, yanlarını birleştirdik. Şimdi minik bir toparlama şu yakada yapacağız. Ayrıca şu koldaki gibi renk kessin istiyorum orada da ve etek ucunda. Şimdi ilk olarak hemen yakadan başlayalım. Dediğim gibi antrasit olan rengimi alıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum hemen ve yarım trabzanlar ile etrafını çalışmaya başlıyorum. Şöyle şu geçiş noktasına yakın olan bir yerden başlayayım. Oradaki geçişte nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum çünkü. Şimdi burada belli noktalara tabii tığımın üstüne ip alıp batıyorum. Tığımın üstüne yine ip alıyorum. Bakın burada topladığım trabzanların tepesine yine tığın üstüne ip aldım. Ara boşluğa, tepesine, yine burada burayı toparlayacak, görüntüyü bozmayacak şekilde. Şimdi buraya geldiğimde hemen bir tane bu boşluğun içine yarım trabzanımı ördüm. Şimdi bir tane daha örüyorum ama bunu tığımda tutuyorum bu şekilde. Sonra buraya geliyorum. Yine tığımda tutuyorum ve hepsini bir topluyorum ve aynı boşluğun içine bir tane daha örüyorum. Sonra yine aynı sırasıyla gözümüze güzel gözükecek, hani şuradaki geçişi bozmayacak şekilde doğru noktalara batarak ne kasma yapsın ne de potluk yapsın. Başladığım noktaya kadar aynı bu şekilde örmeye devam edeceğim. Buradaki geçiş de aynı burada yaptığım gibi olacak. Burada tığın üstüne ip almamışım. Bir saniye hemen. Yakasının geçişini yarım trabzanlarla bitirdik. Gayet de güzel oldu. Şimdi etek kısmına geçiyorum. Etek kısmında ise burada çalışmış olduğumuz bademlerin alt kısmında kalan boşlukların içine şöyle gruplar hazırlıyorum. Hemen başlıyorum şimdi. Her bir badem boşluğunun içine bunu çalışacağım. Şimdi ilk olarak hemen şuradaki bir noktaya batayım. Hemen badem içine bir sık iğne. Bir yarım trabzan. Bir ikili trabzan. Bir yarım trabzan. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrardan yandaki boşluğa geliyorum. Yarım sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzan, yarım trabzan, sık iğne. Hep aynı mantıkla bademlerin içini dolduruyorum. Sırasıyla başlayıp aynı sırayla da bitiriyorum. Bir kez daha birlikte yapalım. Sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzan, yarım trabzan ve sık iğne. Başladığım noktaya kadar aynı mantıkla devam edelim.
Kazağımın etek ucunu da tamamladım ve en sevdiğim kısım, finale geldim. Vallahi yumuş yumuş, sıcacık, bir o kadar da tatlı bir kazağım olmuş oldu. Toplamda 310 gram gelmekte. 220 gram kadar zemin ana rengini kullanırken işte 80-90 gram da motiflerine gitmiş diyebilirim. Yani elinizde kalan parça ipleri değerlendirebileceğiniz bir proje. Zemin rengini fazla tutmanız yeterli olacak. Bu benim verdiğim ölçüler 36 beden içindi. 38 beden bir fazla badem, 2 fazla badem yapabilir. 40 beden ona göre, yani 26'yı arttırarak bedeni büyütmeniz mümkün. Motifleri de daha büyük yapmak isterseniz bir sıra fazla örmeniz yeterli olacak efendim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendinizse her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.